Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, lastikli, bal kabağı saç tokasının yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Saç tokası renk kombinasyonlarını istediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Şu şekilde gayet sağlam ve kullanışlı. Daha önce biliyorsunuz ki yine bal kabağından farklı renk kombinleri ile tığ işi anahtarlık yapmıştık. Bu anahtarlıkların yapılışı için de videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayabilirsiniz. Ve saç tokaları için gerekli olan malzemeler bal kabağının içini doldurmak için boncuk, elyaf, çok kalın olmayan ince lastiklerden, iğne ve örmek için koton iplikler, makas, bir de 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden bu şirin tokaların yapılışına başlayalım. Bal kabağı için ilk zinciri attıktan sonra çok sıkı olmayan 15 zincir yaparak başlayalım. Ve üçüncü zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana 13 yarım trabzan yapalım. ...15 zincirin üzerine yan yana 13 tane yarım trabzan yaptık ve bu yapmış olduğumuz 15 zincir ile yarım trabzan bal kabağının yüksekliğini göstermekte. Burayı zincir sayısını artırarak bal kabağının yüksekliğini de boyutunu da büyütebilirsiniz. 2 zincir, deseni çevirelim ve ilk yarım trabzanın arkasından başlayarak sıra sonuna kadar alt sıradaki tüm trabzanların yine arkasından 13 yarım trabzan yapalım. İki zincir, deseni çevirelim ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk yarım trabzanın arkasından başlayarak sıra sonuna kadar her sırada arkadan 13 yarım trabzan yapacağız. İki zincir, deseni çevirelim ve toplam 18 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 18 sıra ördüm arkadaşlar. Burada bakın her çizgi deseni 2 yarım trabzan sırası demek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi şeklindeki desen de bal kabağının buradaki boğumlarını ifade etmekte. Yani 8 tane boğum oluşturacağız. Ve son 18. sırayı yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi burada keselim. Şimdi boğumları yaparken kullanmış olduğunuz rengin bir ton koyusunu tercih edebilir ya da aynı renk ile devam edebilirsiniz. Bakın ben burada ana renkte açık sarı kullandım. Boğumlarda koyu sarı kullandım. Yine turuncu rengin ana rengi açık turuncu, boğumlarda ise koyu turuncu kullandım. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve şimdi dikme işlemini yapacağız. Şöyle ikiye katlayalım.
ve karşılıklı ilmekleri birleştirerek sıra sonuna kadar dikme işlemini gerçekleştirelim. Ve dikme işlemini yaparken en sonki yapmış olduğumuz 18. yarım trabzan sırasının arkasındaki ilmekler ile başlangıç zincirindeki ilmekleri kullanacağız. Şuradaki ipleri keselim. Ve yapmış olduğumuz bu dikişi şu şekilde iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Şimdi kabağın tepe noktasını ve taban noktasında büzme işlemleri yapacağız. Zikzaklar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu zikzakları bu şekilde büzdürelim ve arada açıklık kalmayacak şekilde düğümler atarak kapatma işlemi yapalım. Orta noktadan iğneyi iç kısımdan da çıkartarak içini elyaf ile dolduralım. Burayı büzdükten sonra bakın her çizgi deseninin ortasında bulunan bu noktalardan boğma işlemini yapacağız. Ve alt taraftan yukarıya doğru tığı geçireceğiz. Bu şekilde hafif sıkıştırarak tam bir tur 8 boğum olana kadar yapalım.
Evet, bu onlar görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar düğüm atalım ve ipi keselim. Keseceğimiz ipin üst tarafta görünmemesi için tekrar alta doğru iğneyi geçirerek ve biraz da asılarak ipi burada kesebilirsiniz. Evet, şimdi bal kabağının sapını ve yapraklarını yapalım arkadaşlar. Sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 8 sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra bir zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir, sonraki sık iğnenin tepesine çift sık iğne, sonraki sık iğnenin tepesine tek sık iğne, bir sonrakine çift sık iğne. İkinci sırada toplam 12 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor. Çift, tek, çift, tek şeklinde 12 sık iğneye tamamlayalım. Son sık iğneyi yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir. Buradaki sapı dikmek için bir miktar ip bırakarak keselim. Ve yapraklar için yeşil renk ile devam edeceğiz. Herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. 12 zincir. İkinci zincirin içerisine 2 sık iğne. Sonraki zincire bir sık iğne. Sonraki zincire 2 sık iğne. Sonraki zincire tek sık iğne. Burada kıvrılma formatını vermek için çift tek çift tek şeklinde sık iğneleri yapmaya devam edelim. En son çift sık iğneyi yaptım ve elimle bu şekilde kıvırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi kendiliğinden kıvrıldı. Sonraki sık iğnenin tepesine kaydırma yapalım ve bu kez 6 ya da 8 sık iğne yapabilirsiniz. Yani yaprağın biri uzun, biri kısa olması gerekiyor. Aynı mantıkla burayı da dolduralım. Yani çift sık iğne, tek sık iğne, çift sık iğne, tek sık iğne şeklinde. Son kez çift sık iğneyi yaptım. Elimizle burayı da katlayalım. Ve sonraki sık iğneye kaydırma, bir zincir, ipi burada keselim. Bu yeşil ipleri de ilmeklerin arkasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi bunu bal kabağının üst kısmına dikeceğiz. Şu şekilde. Buradaki sık iğne ilmeklerinin tepesinden dikme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, burayı tam bir tur bu şekilde dikelim arkadaşlar. En sonda düğüm atarak ipi kesebilirsiniz. Ve buradaki dikme işlemini de tamamladıktan sonra siyah ip ile lastiğin iç kısmından bal kabağına da bu şekilde diktiğiniz zaman lastiğiniz kullanıma hazır vaziyete getirebilirsiniz. Şu şekilde daha yakından göstereyim. Bakın her iki tarafı da diktikten sonra burayı da lastiğin iç kısmından siyah iple diktim arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.